Kendine bıçak alayım. Salatalıkla domatesi ayrı mı doğrayalım? Şöyle. Öyle yapalım. Ben bu tabağa ben salatalıkları doğrayayım. Reçel nerede? Var şey. İstersen sen al böyle peyniri. Ben reçeli alayım. Ne güzel peynir. Sen ne kaçtın? Kaç taşı? Dünyayı yakma ama. Büyük toplama dönemi ne kadar sürüyor? Bir ay sürüyor. Bir ay hep böyle 5'te falan. Sabah kalkar erken. Ya iyi bak bugün çok çalıştıracağız biz seni yani. Çayın ekmeği belki öğleye kadar bulamazsın. Yani. Sonra bak acıktım dersen çok sana Yok göre. hemen. Oynamasın oğlum. Ye, hadi sen de ye. Ye bir şeyler. Anladın mı Bak bu ki? da köy peyniri. Bunu itmenle aba diyor, aba ah değil. Ne? Çay mı içecek? Bilmiyorum. Çalarım mı diye, çay mı diye. Belki de çaldı. Kalk kalk. Uyuma kalk. Kasım baba. Kalk uyuma. Güle gideceğiz kalk. Kalk güle gideceğiz. Ne kadar zamanda toplamamız gerekiyor gülleri? Abi gül işte sabah erkene gidiyoruz. Erken atlarsak iyi oluyor ya. Sıcak almadık mı? Sıcak oldu mu biraz atılması zor oluyor. Tane de atlayanlar vardır gülüm tamam. Ya ondan sonra az erken gidersek erken geliyoruz. Tabii açık şey. Şimdiden millet diye akşam işi Şimdi zaten görüyor. herkes çıkmıştır yola. Başlamış Öğlen olanlar falan vardır. toplanmıyor mu? Öyle akşam? toplanır da. Sabah erken gidersek erken atlıyoruz. Hem kilo da iyi gidiyor. Ömersin ya. Sabah böyle çiğ taneler olur gülün üzerinde mesela. Onlar kilo basar. He. Hani ağırlık eder. Bir de yağı da daha kaliteli olur değil mi? Öyle derler. Yağı iyi çıkar. Tabii canım onun da öyle bir sebebi var. Bir de öğlen sıcağında o mesela arılar, şeyler, böcekler onlarla birlikte toplaması da zor Arada oluyor artık. oluyor tabii. İyice Sabah sıcak olmuyor mu? vurunca Sabah erken olmaz ya. sabah soğuk çok olur. erken olmuyor. Sabahın arı olmaz. Daha güzel. O yüzden herkes yani sabah ezanında başlar gitmeye tarlada. Aferin Ahmet. Hedesi çocuğum. Cem sabahlan güzel kıtır kıtır oluyor. Açık öğlene doğru oldu mu o zaman gavu şey oluyor. Bir de yaprak Ha. kendini atı veriyor o zaman. Cansızlaşıyor gavu o zaman. Cansızlaşıyor. Hem koparması zor olur. Sen kalk. Sabahlan güzel koparması da oluyor kıt kıt. Aşağı günü bitmesi lazım. Bir sürü bile kaldım atmamız zor oluyor. Dökülüyor. Evet. Her gün zaten yeni saçıyor. Yani bir gün topluyoruz. Ertesi gün öbür tomurcuklar açıyor. Her gün mutlaka açıyor zaten. Bu 40 gün boyunca böyle devam. 30 gün, 25-30 gün kaldı. Sıcaklığa göre de değişiyor. Mesela hava yağışlı olursa ya da kapalı olursa günler daha yavaş. Küçük yaştan biz gülcülük bizim hanede başlamış aslında. Dedemizden, ta dedemizden. Benim duyduğumu göre işte babamızdan aşağı yukarı 100 seneden yukarı bu gülcülük buraya girişi 100 seneden yukarı ya 120 olur tahminim babam gelin değişini göre burada İlyas'ta hiç gül yokmuş. Buraya işte dedem gel bir ustu getiriyorlar bizim o eve yapmak için. Senger'den. Senger'le Mustafa Ustu diyorlarmış adı da. Dayımın, annemin kardeşi dayımın aşağıda yerleri var. Birinci olarak o gülü dikiyor dayım. Omar dayım. Gülü dikiyor. Ondan sonra gül sonra ilerliyor. Bir kişi kaynatmayı duruyor, para ediyor, yağ alınıyor derken bu köye yaygır oluyor.
köy gülcülüğün girişi bu. Bu güllerin diğer güllerden ayrıcalığı yağ gülü oluşu. Diğer güller yağ gülü değildir. Bunlar yılın belli bir mevsiminde, belli bir ayında yetişir, toplanır. Kozmetik sanayinde kullanılmak için gül yağı elde edilir. Şimdi şu görmüş olduğunuz gülde gül yağı şu alt kısmındaki koncada bulunur. Şu yaprakta yağ yoktur. Isparta gülü pembe olur. Pembe yapraklar reçelde kullanılabilir. Bunun mayası elde edilir. Tabii bunun mayası farklı bir şekilde elde ediyor. Diğer tatlılara ilave edildiği zaman gül kokusu verir. Gülde konca vardır. Şu görmüş olduğunuz farklı şekilde. Şunlar da tomurcuk. Torun deriz biz yani tomurcuk. Şu konca da ne kadar tomurcuk olursa gül mahsulü o kadar fazla demektir. Elde edecek hasılat da ona göre fazla olur. Şimdi Isparta'da bizim bölgemizde bu gül belli bir muhitte, belli bir yerde yetişir. Bu genelde Keçiborlu, Güneykent, Kılıç, Senir ve Burdur Göl çevresi ve bazı diğer yerlerde yetişir. İlk kazana dayım esas o kuruyor. Babam gelin değişine, benim duyuşum o kuruyor. 6-7 yaşlarındayken falan bizim gülümlüğü vardı. Vardı. Ondan evvel de biraz daha evvel olduysa yine de 100 sene varmış. Sonra herkesin gül oluyor. Bu sefer ne oluyor? Burdur'dan bakırcıları imlik doyduruyor. Herkes birer imlik alıyor. Gül imliği. İmliğiyle gül kaynatmayı duruyorlar. Gül kaynatırken bununla dururken yağcılık meşhurlaşıyor. İşe başladığımızdan bu ana bütün köyde parası olmayan yetişmeyene teşvik ettik, gül diktirdik. Kaynatımayacak olanlara avans verdik, yağ kaynattırdım. Gül için yani. Bu da gül için, gül teşviki için. Gülde çok para kazanıldığına, gülden çok para kazanacaklarına, her şeyden teşvik ede her etrafa gülcü olarak teşvik ettim ben. Gül yağının ne şekil çıktığına ve gül yağının hangi gül yağı kaliteli çıkardığına, gül yağının içine az bir şey kattıysa da onun bilmek şartından kisper gibi yani her şeyi bilen kişi olarak ben varımdır. En sonunda da Musa'yı verdik. Değerlensin, mal değerlensin. Benim işim de nesil bitmesin de mal değerlensin. Nesil sürsün. Sürsün gitsin. Bu düzende köyümüzde eskiden çoktu. Benim çocukluğumda yahut da gençlik yıllarımda herkes hemen hemen kaynatırlardı. Daha sonra bu fabrika köyü kurulduğunda, fabrika üstünler yahut da çoğaldığında halk bundan uzaklaştı. Yani zor olduğu için vazgeçti, kolay işe kaçtı. Fabrika atlayıp gelip veriyoruz, geri evimize yatıyoruz. O kadar kolaylaştık. Bundan dolayı bu kaynatma işleminde yani çok azaldı. Şu çevrede sayacak kadar birkaç bir şey ancak almışlar köylerde.
Bunu aldığım Mehmet amcam yıllar önce çok aşırı gül kaynatmış. Gülcülük orada çok meşhurmuş. 8 tane falan kazan da gül kaynattığı olmuş. 10-15 tane işçi çalıştırdığı olmuş o yıllarda. Yağ alıp sattığını söyledi daha önce. İşte bizi de biraz oradan adam destek verdi. Kaynat amcam iyi olur. Hevasını sen bu işe devam et dedi. Oradan bize bu işe yürüdük bakalım Allah izniyle. Şimdi sabahleyin gülü getirdikten sonra biz burada kaynatmak için kilosunu önce çekiyoruz. Güle göre bir su katıp 50 kilo bir çiçeğimiz geldiyse bugün 50 kiloya 14 tenekeye yakın bir su katıyoruz. 13-14 teneke. Bunun 5 tenekesini geri alıyoruz 50 kilo olarak. Şimdi büyük kazanın oradan inen bir boru içerisindeki su buraya iniyor. Ön tarafa. Burayı görüp dolup dolmadığını görerek tabi bunu alıyoruz. İkinci bir aşamada küçük kazan oraya iniyor. Orada da tabi yağ orayı görüyoruz, alıyoruz. İçeride olunca tabi halinden bu. Dışta olacak mecburiyetten. Bu ham su olarak geliyor. Gülün ilk aşamasındaki suyu. Sonra küçük kazana katarak ikinci aşamada oraya yağ var, su tekrar de gidiyor. Şimdi su bunun içindeki olukların içinde soğutma olayını yansıtıyor. Buradan sıcaklık çok aşırı var ya tabii içeri. Bu akan yağlar, sular oradan rahat iniyor. Soğuk su için. Şimdi bu kazanın kaba tarafa çıktığı için, buradan su koyduğumuz için çıktığı için buraya sarıyoruz. Çünkü buradan buhar çıkma olayı oluyor, buharda boşluklardan. Buharda tabi yağ uçuşkan bir madde olduğu için buradan kaçma olayı olur. Nedeniyle bunları sarıyoruz böyle. Direkt buradan şişeye geçiyor kaçırmadığımız zaman. Ama böyle sarma olayı olmadığı zaman buhar olarak bu kenardan çıkıyor yani. Ondan dolayı sarıyoruz. Benim bu gördüğüm iş 50 kilo çiçek aşağı yukarı 5 saatlerde çıkıyor. 5 saat yahut da 5'te geçebilir.
Kazana fazla basamıyoruz. Yani basacağımız 80-90 kilo acaba yani. Daha sonra küçük kazana atıyoruz onu. O da 2 saat gibi bir zamanda oraya şişeye çıkıyor. Fabrikasyon şimdi kaç satıyorlar bilmiyorum. Fakat el yağı, el yağını arayanla, bilenle 10 milyar, 15 milyar kadar alıyorlar. Kalitesi kokusu iyi oluyor. El yağının kokusu katkısız iyi oluyor. Onun alkol katkısı var be. Ya yağın iyi sıyırıyormuş kazanlardan bir şey oluyor. Kazan sonra kaynadıkça ne oluyor? Buharla gidiyor. Buhar. Onlar buharla gidiyor. Suyuna akıllık değil. Buharla gidiyor. Buharı da kim ayırıyor? Alkol ayırıyormuş. Bizim bir şey ettiğimizi göre. Öğrendiğimizi göre. Buyur Mehmet amca buyur. Aleykümselam. Buyur gel. Sağ ol Mehmet amca, hoş geldin. Hoş geldin. Gelsin, Sağ ol, Allah razı olsun, sağ ol, bereketli sağ ol. olsun. Yağın bereketli olsun. Sağ ol, Allah razı olsun. Nasılsın, iyi misin? İyi Allah'a şükür, sen nasılsın, iyi misin? Allah'a şükür ben de iyiyim şimdi. Allah iyilik versin. Buyur gel bakalım, gel. Şimdilik Gel, iyiyim. gel otur bakalım, yanına gel. Nasıl, randımanları nasıl alabiliyor mu? İyi mi randımanın, iyi mi? Gel bir otur bakalım, gel otur anlatalım, gel. Ulan Otur gel. Otur mu yani? Otur bakalım, otur. İyi Allah'a şükür, iyi. Çalışıyoruz bakalım, yeni öğrendik. Gülde randıman alabilmen için Musa, Evet. kendin kaynatıyorsun, gülün kendin olduğunu göre ne kadar erken gülünü toplarsan o kadar randıman alabilirsin. Birden su hafif kaynayacak, kızacak. İlkin ateşle, zararı yok. Ateşle, ya kızsın, kızdıktan sonra ateş şey oldu mu, yukarıya bek o zaman birden alev ateş verme. Sonra çok ateşli kaynattığın zaman borudan yağı da zarar edebilirsin. Yakabiliyor. Hızlı yanmayacak ateşe. Yakabiliyor. Kaybediyor. Ya biz de bazen sıkışıyoruz, çok atıyorsun. Mehmet amca işine olduğunu. Hani bir tez çabuk çıkmışsın diye. Fark etmez. Tez çabuk çıksın diye çok atıyor. Ben bazen erkenden bitsin diye. Bu uyku gelebiliyor gözüme ya. Şu serpme gel. Şu. Ya Daha cipri var. Bir avuç atı ondan. işine ha. İçine. Evet olur. Şunu atmanı gerek yok. Tamam. Cipriden atırsan olur. Ya inşallah zamanla öğreniriz gerçekten. Böyle ustalığı öğreneceğiz tabii. Mümkün olduğu kadar su fazla olsun. İlk odun fazla yanar. Tamam. Olsun. Olsun. Fakat gül devretsin. Evet tamam. Cipri devretsin böyle. Anladım. Ha. Bulgur gibi kaynarsa olmaz. Bulgur şişmek için kaynar. Bu da şişer. Bundan yağ almak için Bu da yağ. kaynayacaksın. Tamam Mehmet amca. Tamam. İyi anlıyorum değil mi? Anlıyorum Mehmet amca, sağ ol. Anlıyorum, iyi Ha, uyuyor. başka var mı bir derdin soracak? Valla şimdi Mehmet amca işte vurduk bakalım çalıştırıyoruz. He. Sen dediğin randımanı biraz zor alacağız tabii. Biz işin acemisi olduğumuz için de biraz bundan kaynaklandı galiba. Tabii su ayarı dekli yapıyorum. Sen dediğine göre su ayarı dekli yapmamışım galiba. Biraz eksik atıyorum galiba dersen. Su ayarlarını yap. İyi, onu dikkat Bunları etmek lazım. yap. Bunlar bu şekilde. Senden bilgi alacaktık tabii getiremedik de. Az önce erken getirsen, günün başlarında getirsen biraz daha iyi olacakmış senin. Ben yapan adam denk gelirse onları veren diye arz ediyordum. Sen de geldin, seni verdik. İnşallah, İnşallah. sen buradan kazanırsın. İnşallah Mehmet amca, inşallah Ha. Allah izin verirsin. Çalışırsan kazanırsın. Dediğim gibi. Sen dediğin şartlara uygulamak lazım Mehmet amca. Dediğim Kendi- gibi. Benim dediğimi uygularsan. Evet. Evet. Sağ olsunlar. İyi yaptın, Var iyi yaptın. olsunlar bunlar da. İyi yaptın ya. Geldin de iyi oldu. Ta İlyas'ı gelip de beni bu şekilde konuşturmak ne demek ya? Ali Ağa Gazan'da bilmem nereden gelmiş
beni bulmuş, bunlar da bulmuş bak. Evet. Beni bulmayan kalmadı. İyi oldu Mehmet amca. Her çeşit Fransa, Amerika, İngiliz, bu etraflarda Arabistan hele bütün geldiler benden bilgi aldılar, Arabistan'ı kazan kurdular. Bu Ali kazan nerede? Sonra bunun Isparta, Ekrem Erçetin vardı esas. Öldü. Ekrem Erçetin'den geldiydi bunlar. O beni tavsiye etmiş. İmliklerden sordu. Oradan yağ nasıl çıkıyor? İmliklerin fotoğrafını aldı. Şey etti, benim fotoğrafımı aldı. Gitti ama şu fotoğrafların biri onun ya hangisi bilmiyorum. Şurada fotoğraflar var ya içinde. İmlikli. Biri onun. Birine o gönderdi. Fotoğrafları. Sonra burada televizyonda seyrettik. Onu da gösterdi. Gül işlerinden sordu. Halbuki Ekrem Erçetin gül yağı fabrikası adamı, fabrikatör. Onun fabrikatörü görmüş etmiş ama benim el yağından çıkardığım gülleri görmek için ta buraya gelmiş. Şimdi bunu da bu yazdığı mektuba, kitaba oradan göndermiş. Nereden gönderdiyse. İşte bunun kabı var ya, kabının adresine yazmış, yapmış, bunu oradan göndermiş kitaba. Bir daha gelecekti ya, hastalanmış mı, bir şey olmuş, o Erçetin beni öl dedi. Dedi, geleceğiydi dedi, hastalanmış dedi, rahatsızlaşmış dedi. Onun için dedi, gelemedi dedi. Geleydi dedi, senin yanına geleceğiydi, film çekeceğiydi sizin dağlarda dedi. Bu dağlarda film çekeceğimiş. Onun için dedi, gelemeyecek dedi. O Erçetin dedi bende. Her işi konuştuk değil mi? Sağ ol Mehmet amca, teşekkür ederim. Bilmediğin anlamadığın yer varsa sormusa onu anlatalım. Mehmet amca bilgi Yoksa- verdim ha herhalde. Yoksa daha bir bilmediğin şey olursa beni telefon et. Tamam Mehmet amca. Bilmediğin bir şeyden. Yardımcı olun. Şimdilik Allah'a ısmarladık Hadi diyelim Mehmet amca, sana. sağ ol, Allah razı olsun. Hoş geldin. Sana- Allah razı olsun bakalım. Allah senin işini de kolaylık getirsin. Amin cümlemizi, sağ ol. Halal hoş olsun. Sağ olun amca. Hakkını da halal et. Helal olsun amca, Benden sen helal et. yana halal olsun. Hadi Allah'a ısmarladık bana. Hadi güle güle Mehmet amca. Sağ ol, Allah razı olsun. Ayağına sağlık. İnşallah kazanırsın da anlarsın. İnşallah kazanırız Mehmet amca. Anlarsın be. bana hadi. Sağ ol, Hadi sağ ol, bakalım. sağ ol, sağ ol. Hadi. Uğurlayın bari, sağ ol. Hadi hoşça kal. Bunlar hep yedek şişe. Yedek yağ alma şişe. Bu doldu. Bak, bu doldu. Bunu ne edeceğiz bu yıl? İstanbul'u götüreceğiz. O şişeden bu huneye tutarsın bunu. Bunu huneye koydum. Bunu sabit bir yere koysun. Devrilmeyecek yere. Böyle koydum. Evet. Değil mi? Bunu da dolu şişe. Bunu açtın. Yani böyle buna kumkumayı kattın. Darılara yazılıymıştır. Silmişizdir. Kaybolmuştur. Teraziye işte 1 kilo 373 gram. Bu. Tenike kesersin. İyi tenikelerden. Bunun ağzını temizlemek için
nişatırı böyle sürersin. Oradan sonra tuzluğunu da buraya çalarsın. Tenikeyi de korsun boğazını göre. Lehimi de bunu korsun. Böyle ettin mi lehime bu ağzı alır. Alır. Bunu şöyle sürdün mü lehim her yanına lehim kapatır. Kapatır. Bir bakarsın, bir şey dersin, bir beyaz kağıt alırsın. Beyaz kağıda korsun, şöyle çevirirsin. Kaydı bulaşmadı, tamam. Tamam, bu elverişli İstanbul'a gidecek.